Hepinize Kamboçya'nın Siem Reap şehrinden günaydın. Günaydın diyoruz çünkü sabah saat 5. Gözlerimiz de bayağı bir uykulu. Nereye gidiyoruz? Angkor Wat. Bugün Angkor Wat'tayız. Tuktukumuz hazır. Sanırım bir yarım saat önce tuktukla yolculuk yapacağız. Devamını anlatacağız. Şimdi gün doğumu için bu kadar insan sabahın köründe burada toplandık. Bugün tabii uzun olacak. Biraz da yorucu olacak. Ama değecek. Evet, kesinlikle. Bilet kontrolü. Bileti biz online aldık. O sebeple bilet almak için sıraya girmedik. Olur ya Angkor Wat'a gelmek isterseniz bileti kesinlikle online alın. Bu arada biz bileti bir günlük aldık. Kişi başı $37. 3 günlük bilet de var. Bir haftalık bilet de var. Çünkü bu alan çok büyük. Bir günde her tarafını gezmek mümkün değil. Biz önemli yerlerini görüp yarım günde bitireceğiz. Tabii bu kadar erken gelmek zorunda değilsiniz. Biz sadece gün doğumunu da görelim diye böylesine erken geldik. Herkes bir yere konuşlandı artık. Güneşin doğmasını bekliyor. Saat 6:20 geçiyor ve güneş artık çıkmak üzere. Yalnız gün doğumu hani umduğumdan biraz sönük oldu. Bakın insanlar artık dönüyor. Hani ben şuralardan bir yerden güneş çıkacak, daha fantastik bir manzara olacak zannediyordum ama yani belki de sabah bu kadar erken gelmeye gerek de olmayabilirmiş. Karşıda gördüğünüz tapınak Angkor Wat. Bunun etrafında irili ufaklı başka tapınaklar da var. Hani yürüyerek gidilmeyecek kadar uzaklıkta. Ve bunların hepsi bir kompleks halinde. Dini yapılar yönünden dünyanın en büyük kompleksi. Biz ama tabii hepsine gidemeyeceğiz. Küçük tur denilen turu yapacağız bugün. 100'e yakın tapınak var. 1000 kilometre kare içinde hepsi. Buraya en uzak olan tapınak ise 35 kilometre uzaklıkta. Şimdi bu tapınakların olduğu tüm alanın 12. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. 30 yılda inşa edilmiş. Yaklaşık 300 bin işçi çalışmış. Ve o dönemlerde hani buralar aslında sadece tapınak gibi değil, aynı zamanda yaşam alanıymış. Burada 1 milyon insan yaşıyormuş. Tabii buradaki bilgiler belki %100 değil ama buranın ilk yapılmasının sebebi işte Hindu tanrısı Vishnu'ya adanarak yapılmış. Sonra ise yani Budist tapınağına dönüşmüş. Ya da Budist tapınaklarına. İşlemeler bu kompleksin yapılmasından daha fazla sürmüş. O kadar çok zaman almış o işlemelerin yapılması. Şimdi her tapınağın etrafında 4 metre derinliğinde yapay bir kanal var. Bunu her tapınağa yapmışlar. Angkor Wat'ı yaptıran 2. Suryavarman buraya gömülmüş. O sebeple hani buranın da aynı zamanda bir mezar anıt gibi olma durumu da var. Biz de şuradan geldik. Gün doğumunu şurada izledik. Şurası sanırım tadilat aşamasında ya da restorasyon.
Angkor Wat'a da şimdi buradan giriyoruz. Bu kompleksteki taşları toplasanız Mısır piramitlerinin tümünden daha fazla ediyormuş. Burası ilk bir Fransız doğa bilimci tarafından 1858 yılında keşfediliyor. Hani çoğu böyle toprak altındaymış. 1992'de de UNESCO Dünya Mirasları listesine katılıyor. Yapılar hep ya kare ya dikdörtgen, böyle düz gidip sağa dönüp yine aynı şekilde dümdüz gidiyorsunuz. Ve hep böyle etrafını çevreleye çevreleye. Buranın dışında da su kanalı vardı anlattığım gibi. Yapay olarak 4 metre derinliğinde. 70'li yıllarda buranın restorasyonu başlamış. Ama maalesef Pol Pot rejimine denk gelmişler. O zaman bu restorasyonu Fransızlar yapıyormuş ve Fransa adına kim çalışıyorsa ya sınır dışı etmişler ya da kurşundan geçirmişler. Ve bu yapıların birçoğu da o zaman yıkılmış, yapılamamış. Ve bazı taşları da imha etmişler. Ve onlarca, belki de yüzlerce belgeyi de, burayla ilgili belgeleri de imha etmişler. Daha sonra Kamboçya'da hayat normale dönünce Fransa'dan o arkeologlar tekrar gelmiş. Bilgisayar ortamında her taşı tek tek 3 boyutlu olarak tasarlayıp eksik olanları tamamlamışlar. Şu aralarda görünüyor zaten, bazıları yeni, bazıları eski. Tabii hangi taş nerede onu tam bilmek zor ama uzun yıllar sonunda işte bu yapıyı biraz da böyle Lego yapar gibi ortaya çıkarmışlar. Tabii o sırada birçok işçi ve arkeolog mayına basıp sakat kalmış ya da hayatını kaybetmiş. Biz de birazdan buradan böyle 3. kata çıkacağız. Angkor Wat 3 katlı. Biz 3. kattayız. Bakın hep tavanlarda taşlar böyle kırılmış, tadilat görmüş. Hani işlemelerden bahsetmiştik ya. Mesela şu duvarlardaki işlemelerde bütün günlük hayatlarını resmetmişler. İşte bir annenin çocuğuna nasıl baktığından tutun da gün içinde her ne yapıyorlarsa. Şimdi ben yaklaşık bir 10 yıl kadar önce yine bu Angkor Wat'a gelmiştim. Bulunduğumuz tapınak Angkor Wat tabii ki güzel, etkileyici. Ama bundan daha etkileyici olan bir iki tapınak var. Şimdi sırasıyla onlara gidiyoruz. Hatta birinde Tomb Raider filminin çekildiği yerler de var, sahneler de var. Artık Angkor Wat'tan çıkıp o ikisine doğru tuk tukla gideceğiz. Buradan böyle geri tuk-tukumuza gidiyoruz. İşte o bahsettiğim yapay kanal burası.
4 metre derinliğinde. Şimdi zamanında burada yaşayan insanlar burada bir salgın oluyor ve o sebeple çoğu öldüğü tahmin ediliyor. Tabi bunlar %100 bilgiler değil ama belgesellerde bunları anlatıyorlar. Her tarafa böyle su kanalları yapılmış tüm tapınakların etrafında ve salgını bir şekilde bu su herkese ulaştırmış ya da bulaştırmış. Tuktuk'a geldik ama bir kahvaltı molası vereceğiz. Bu kahvaltıları otelden ayarladılar. O konuda gayet profesyoneller. Yemeğimizi yedik, artık gidebiliriz. Şimdi Bayon Temple'ın kapısındayız. Yüz silüetlerinin olduğu yine çok özel bir yer burası. Bu köprüyü çekmek için durduk. O Angkor Wat'taki kanal aynı şekilde burada da var. Bu da yine suni şekilde yapılmış. Tuktukumuz karşıya geçti, bizi bekliyor. Oradan devam edeceğiz. Buraya gelmek istediğinizde hani bireysel olarak ya da tek başınıza yürüyerek gelmeniz pek olası değil. Tuktukla anlaşıyorsunuz. Yarım gün için 15 dolarla 25 dolar arası ücret isteyebiliyor sizden. Ama kaldığınız otelden bunları ayarlamak daha sağlıklı olur. Onlarda da yine aynı benzer fiyatlar oluyor zaten. Tabi sabah çok erken başladık. Onun avantajı sıcağa pek maruz kalmayacağız. Gün içinde hava sıcaklığı 32-33 dereceyi buluyor. Bu arada şu an Ocak ayındayız. Hani olur ya, gelecek olanlara referans olsun diye söylüyorum. Yalnız bahsettiğim yüz silüetleri bunlar değil. Bunlar sadece ön alıştırma. Yine tuktukla devam ediyoruz. Bunları özellikle anlatıyorum ki hani burası yürüyerek gezilebilecek bir kompleks değil. Şimdi Bayon Tapınağı'na geldik. Burası 1915'li yıllarda yani balta girmemiş orman gibiymiş her yer. Ağaçlar kesildikçe bu tapınak ortaya çıkıvermiş. Öyle keşfedilmiş. İlk burası bulunduğunda da şu kulenin tepesinin altın kaplama olduğunu belirtmişler. Ama tabii şu an öyle bir şey yok. Şu gördüğünüz alanda bir bu kadar da arkaya doğru gidiyor kare şeklinde. Toplam 11.000 figür var. Şimdi belki tam seçemeyebilirsiniz ama bazı yüzler buradan görünüyor. Hemen yakın plan yapalım. Şimdi şu küçük kulelerden toplam 49 tane var. Bu bahsettiğim 11.000 figürün 216'sı böyle gülümseyen Buda şeklinde. Onlara da Asya'nın Mona Lisa'sı diyorlarmış.
Yine işte burada da bir sürü figür var. Hani 11 bin tane dedim ya. Bu duvarlarda da yine o günkü günlük hayatı böyle resmetmişler. Her kulenin dört tarafında farklı silüet var. Yani mesela bana göre burası bir önceki tapınaktan daha güzel, Angkor Wat'tan daha güzel. Genelde buralara komple Angkor Wat deniliyor. Bu da Angkor Wat'ın tam böyle Türkçe karşılığı yokmuş. İşte hani bu tapınakların komple hepsinin olduğu komplekse Angkor Wat deniliyor. Bu arada restorasyon ve güçlendirme çalışmaları hep devam ediyor. Çünkü artık yıkılmak üzereymiş neredeyse. Bu silüetlerin ya burayı yaptıran Kral II. Jayavarman'a ait olduğu tahmin ediliyor. Ya da Hindu tanrısı Vishu'ya ait olduğu da e, olasılıklar arasında. Yine burada aynı böyle labirent gibi. Önceki gelmemde bu üçüncü kata, en üst kata çıkılabiliyordu ama şu an maalesef tadilat dolayısıyla kapalı. O üstlere çıkamıyoruz. Tabii bazı figürler çok sağlam kalmış, bazıları maalesef dökülmüş. Yine labirent gibi devam ediyoruz. Yani üçüncü kata çıkamadığımız için tabii bir tık kötü oldu ama yine de etkileyici bir yer. Burada olmak da güzel. Şuraya kadar çıkabilecektik. Oralarda yürüyecektik. Burası tabii çok yağış alıyor. Nem de çok fazla. Bu yapı nereye kadar dayanır bilmek zor tabii de. İşte böyle küçük iskelelerle desteklemeye çalışmışlar. İçeride de hep görüyorsunuz bunlardan. Bayon Tapınağı'ndan çıktık. Bu civarda biraz yürüyüp başka bir iki küçük tapınağa gideceğiz.
Oradan tuktuka binip yani günün en güzel yerine varacağız. Buralarda maymun çok. Ama hani elinizde yiyecek varsa pek yanaşmamak lazım. Agresif olabiliyorlar. Şimdi böyle yürüdükçe şunun gibi küçük tapınaklarla da karşılaşıyorsunuz. Ama hani bir yerden sonra sıkabiliyor. Tek tek hepsine gitmeye gerek yok. O estetik olanları daha çok tercih ediyoruz. 1000 yıl önce şimdi burada kimler yürüyordu kim bilir. Biz aynı yolda yürüyoruz. Her yerde böyle bir şeyler, kalıntılar var. Bakın. O kadar çok böyle yan yana yapılar var ki insan şaşırıyor. Tabii bunların hepsinin tam niye yapıldığı bilinemiyor. Sadece tahmin yürütülüyor. Tapınak diyoruz ama bilmiyorum ki yani. Bakın Lego gibi sonradan yapmışlar demiştim ya. Mesela muhtemelen şunun parçası bulunamadı. Böyle onu uydurdular. Evet, şimdi en güzel tapınağa doğru gideceğiz. Şimdi en güzel tapınağa geldik. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Bence bu zamana kadar gördüklerimiz de çok güzeldi. O yüzden beklentim çok yüksek. Onlardan Burası- daha güzel nasıl olabilir? Burayı zaten sona saklıyorlar. Gerçekten de bence de en güzeli burası. Buranın girişinde de yüz figürleri var. Şimdi tapınağın olduğu bölgeye giriyoruz. O yapay su kanalı aynı şekilde burada da var ama burada su kalmamış. Kral burayı yaptırırken annesi için yaptırmış. Ve şimdi de tabiat ana buraya bakıyormuş. Hani inanışları bu şekilde. Thank you. Bu ağaç türü mangrove ağacıymış. Şuna bakar mısınız ya?
Yine o labirent gibi koridorların küçükleri burada da var. Önceki gelişimde bu kadar çok yıkık hatırlamıyorum burayı ama emin de değilim yani. Ağaçlar bir şekilde bu duvarları yutmuş. Tapınağın alanı küçük ama o kadar çok girintili çıkıntılı ki. Yani hepsi, her tarafı görmek bayağı zaman istiyor. Evet. En muhteşem yere geldik. Burada benim 10 yıl önce ya da 12 yıl önce bir fotoğrafım vardı. Şimdi aynısından yeniden çektireceğiz. Tomb Raider'ın 1-2 sahnesi burada çekildi. Burası bence tüm Angkor Wat'taki tapınakların en zirvesi. Ça, c'est fromagé. Ouais. On peut toucher. J'ai l'impression que c'est du caillou. Tu vois, ça donne l'impression d'être du caillou. Oh oui. C'est facile aussi. Yani sanırım en zirve noktası burası, bir önceki değil de. Angkor Wat gezimizin son yerinde bitirdik. Artık otele döneceğiz çünkü bayağı yorulduk. Kaç saat? 6-7 saattir dışarıdayız. Hava sıcak. Nasıldı? Büyüleyiciydi. Değil mi? Gerçekten burası da inanılmazdı. Zirvesi burası ama. Zirvesi burası. Akıl alır gibi değil yani. O ağaçların bu yapıları yutması diyorum artık. Çok inanılmaz, çok etkileyici. Yani benim ikinci gelişimde de aynen etkilendim. Olur ya yolunuz bu tarafa düşerse, hani Tayland'a gelirsiniz, kesinlikle Bangkok'tan buraya geçilebilir. Yani otobüsle 6-7 saat sürüyor. Yani burayı ihmal etmeyin derim. Listenize muhakkak ekleyin.
Ya ve geldiğinize kesinlikle değecek. Burası çünkü Machu Picchu'yla, Taç Mahal'le, Mısır piramitleri. Mısır piramitleriyle beraber anılan bir yer. Biz çok yorulduk. Ne diyelim? Sonraki videolarda görüşmek üzere.